Başkanımız Dursun Aydın Özbek bizlerle beraber olacak. Sahnede farklı aktivitelerimiz olacak. Bir şey içmek isteyenler, biraz kurumuş olanlar oradan bir bardak bir şey içebilirler. Dışarıda hava almak isteyenler hava alabilirler. Başkanımız geldiği zaman biz tekrardan sizleri yerlerinize davet edeceğiz. Teşekkürler. Benim sağ tarafımda, sizin sol tarafınızda böyle yuvarlak siyah bir şey görecekler ve merak ediyorlardır eminim ki acaba orada ne var diye. Orada ne olduğunu anlatmak üzere eseri yaratan sanatçıyı sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Rıfat Baltaoğlu, alkışlarınızla sahneye davet edeceğim. Kendisine ufak bir konuşma. Buradan da olabilir. Divan Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu üyeleri, sevgili Galatasaraylılar. Hepiniz hoş geldiniz. Beni bugün davet eden Kültür ve Sanat Spor Derneği'ne de teşekkür ederim. Atatürk, kurucu liderimiz, hepimizin sevgilisi, takımlar üstü, kurumlar üstü, partiler üstü, hepimizin ortak noktası. Ben de bu sevgimi ve saygımı Atatürk'e eserlerimde yansıtmak istedim. Hepimizin bildiği ata lirası, hepimiz kullanıyoruz. Ben ama bunu çok büyük boyutlara getirdim. Atatürk'ün bize verdiği önemli günler var. 29 Ekim, 23 Nisan gibi. Bunları çok renkli ve daha büyük yaptım. 10 Kasım simsiyah yaptım, hiç renk kullanmadım. 19 Mayıs ülkemizin kurtuluşundaki önemli günlerden biri. Onu da renkli ve büyük yaptım. İnşallah 2-3 gün sonra bu statta 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Başkanım inşallah çifte bayram olur o gün. Öyle düşünüyorum. Atalira 1925'te piyasaya çıkmış ve 1951'de bugüne, hepimizin kullandığı bugüne gelmiş. Burada da Cumhuriyetimizin 100. yılı için Galatasaray için yaptığım eser. Bunu Galatasaray Müzesi'ne armağan ediyorum. Dediğim gibi hep Atatürk bizim kırmızı çizgimiz. Bu kırmızı çizginin yanına bu eserimde biraz da sarı ekledim ve eserin adı Galatasaray oldu. Şimdi açılışını burada yapacağız ama müzede sergilenecek. Burada hem yönetim başkanımıza, hem yönetim kuruluna, hem Niyazi Bey'e, hem müzeden sorumlu Semih Bey'e çok teşekkür ederim. Hep beni çok el üstünde tuttular. Bu eserin müzede çok iyi bir yerde olması için, baş köşeye konulması için kupaların yerlerini değiştirdiler. Çok özen gösterdiler. Bu yüzden çok teşekkür ederim hepinize. Açabiliriz başkanım. Dursun Aydın Özbek Başkanımızla da lütfen Rıfat Bey ile birlikte eserin yanına alırsak orada eserin açılışını ve takdimini yapmış oluruz. Akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 lay. Sesimizi yer göksü. Rıfat Bey'e çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Şimdi plaketlerimiz var. Başkanım siz eğer burada bize destek olursanız teşekkür edeceğiz. Tabii ki buyurun. Tabii ki. Sayın Vekilim, Kültür ve Sanat Derneği'nin değerli başkanı, değerli Galatasaraylılar, değerli basın mensupları, çok etkilendiğim bir eser. Müzemizin en iyi yerine koymayı düşünüyoruz. Yani yeri de beraber tespit edeceğiz. Tabii Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları ve dünya için önemini anlatmaya gerek yok. Herkesin takdir ettiği, herkesin
nasıl bir önder olduğu bildiği konusu herkesçe malum. Herkesin hayat çizgisinde Atatürk'ün izi var. Galatasaray her kuruluşundan beri, Galatasaray Spor Kulübü özellikle bu bilgilerden etkilenmiş. Önderliğindeki kurulan Cumhuriyet'in başarısı için çalışmış bir kulüp. Dediğim gibi Atatürk her Türk Cumhuriyeti vatandaşının bir noktasından mutlaka geçmiştir. Benim de öyle olduğu için son derece etkilendim ve geçen gün bir televizyon kanalında bir konuşma yaptım. O konuşmamı aynen tekrarlamak istiyorum. Çünkü genç arkadaşlar var burada, onların hayalleri var. Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'in ne demek olduğunun küçük bir örneği, küçük bir benzetmesi olduğu için söylüyorum. Şimdi Sayın Vekilim burada. Giresun'un Şebenkarahisar ilçesinde doğdum ben. Babam yine Şebenkarahisar'ın Alucura ilçesinde doğdu. Türkiye'nin en fakir bölgelerinden bir tanesi. Çocukluğum oralarda geçti. Daha sonra aile göç vermek zorunda kaldı. Büyük aile geçim derdi var. İstanbul'a göçtük. Hayat şartları o zaman kolay değildi benim ve ailem için. Ama bu hayat şartları içinde çalışarak belli bir yere kadar geldik. Fakat burada en önemli vurgulamak istediğim şu. Mustafa Kemal Atatürk'ün yarattığı Cumhuriyet, fırsat eşitliğini hem kadınlarımız için, hem erkekler için, hem gençler için, hem Türkiye Cumhuriyeti'nde neresinde doğarsanız doğun, oradaki insanlar için getirdiği en önemli hususlardan bir tanesi de fırsat eşitliğidir. Bu fırsat eşitliğini yaşamış birisi olarak Atatürk'e minnettarlığımı ifade ediyorum. Yaptığı devrimler için Atatürk'e minnettarlığımı ifade ediyorum. Neden? Çünkü özellikle Türk gençlerinin hayal etmesini, Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cumhuriyeti daha da ilerilere götürmek için hepimizin hayal etmesi lazım. Benim de hayallerim vardı. Babamın da hayalleri vardı. O hayallere bağlı olarak işte Galatasaray Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, iş hayatı ve en çok onur duyduğumda gelecekteki neslime, çocuklarıma, torunlarıma bırakacağım en onurlu görev Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu Atatürk'ün bize çizdiği yol, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti insanlarına getirdiği fırsat eşitliğinin en güzel örneklerinden birisidir diye anlatıyorum ve iftihar ediyorum. Onun için Atatürk'ün kıymetini, Atatürk'ün çizdiği yolun değerini anlayalım, iyi anlayalım, özümseyelim ve hiçbir zamanda vazgeçmeyelim. Onun için özellikle bu değerli eseri Galatasaray'a hediye eden, sergilenmesini sağlayan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten müzedeki, evet müzede birçok değerimiz var ama herhalde en önemlisi bu olacaktır. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.